Uzaklarda, yemyeşil tarlaların arasında küçük bir köy faresi yaşardı. Yuvası, yaşlı bir meşe ağacının kökleri altındaydı. Huzurluydu. Bir gün, şehirde yaşayan süslü kuzeni onu ziyarete geldi. Şehir faresi parlak bir yelek giymişti ve etrafına küçümseyerek bakıyordu. Köy faresi misafirine sofrasını açtı. Ona en sevdiği yiyecekler olan kuru arpa taneleri, birkaç meşe palamudu ve taze otlar sundu. Şehir faresi yiyecekleri görünce burnunu kıvırdı. "Sevgili kuzenim," dedi. "Bu tatsız tuzsuz şeylerle nasıl hayatta kalıyorsun?" Şehirli fare, "Toparlan, benimle şehre gel," dedi. "Sana gerçek bir ziyafetin ve lüks yaşamın ne demek olduğunu göstermeliyim." Uzun bir yolculuktan sonra ışıklarla dolu koca şehre vardılar. Gürültülü arabalar ve dev binalar köy faresini biraz korkuttu. Şehir faresi onu büyük, taş bir konağın arka bahçesine götürdü. "İşte benim sarayım burası," dedi gururla göğsünü kabartarak. Duvardaki küçük bir delikten içeri süzüldüler. İçerisi çok büyüktü. Yerler yumuşacık halılarla kaplıydı ve hava sıcacıktı. Sonunda kocaman yemek salonuna ulaştılar. Masanın üzeri daha önce hiç görmediği kadar çok yiyecekle dolup taşıyordu. Köy faresinin gözleri kamaştı. "Aman Allah'ım," diye fısıldadı. "Bu kadar yiyeceği rüyamda görsem inanmazdım. Çok şanslısın." Şehir faresinin yardımıyla sarkan masa örtüsüne tırmandılar. Şimdi devasa peynir kalıplarının ve meyve sepetlerinin arasındaydılar. İlk olarak sarı, delikli, kocaman bir peynirin yanına gittiler. Şehir faresi, "Önce şunun tadına bakmalısın," dedi. Köy faresi peynirden minik bir ısırık aldı. Tadı inanılmazdı. Ağzında eriyen bu lezzete bayıldı. Hemen bir daha ısırdı. Ardından kremalı bir pastanın yanına koştular. Şehirli fare, "Dikkat et, kremaya yapışma," diye gülerek arkadaşını uyardı. Köy faresi şekerli kremayı tadınca kendinden geçti. "Bu hayat harika," diye düşündü. Karnını tıka basa doyurmaya başladı. Tam en lezzetli üzümü yiyeceklerdi ki kapı gürültüyle açıldı. Ağır ayak sesleri odayı doldurdu ve yerler sarsıldı. Şehir faresi panikle "Çabuk, saklanmamız lazım," diye bağırdı. Köy faresi ne yapacağını bilemeden olduğu yerde dona kaldı. Şehirli fare arkadaşını kolundan çekip büyük bir gümüş tepsinin altına sürükledi. Kalpleri korkudan küt küt atıyordu. Dışarıda devasa insanlar dolaşıyor, tabakları topluyorlardı. Fareler nefeslerini tutmuş, tehlikenin geçmesini beklediler. Uzun süren sessizlikten sonra insanlar odadan çıktı. Şehir faresi başını uzatıp kontrol etti. "Tamam, gittiler," dedi. Titreyerek saklandıkları yerden çıktılar. Köy faresi hala korkuyordu ama şehir faresi hemen yemeğe geri dönmek istiyordu. Tam bir incir parçasına uzanmışlardı ki bu sefer keskin bir "miyav" sesi duydular. İki parlak yeşil göz onlara bakıyordu. Bu sefer bir kedi içeri dalmıştı. Can havliyle masadan aşağı atlayıp duvardaki deliğe doğru son sürat koşmaya başladılar. Güvenli deliklerine ulaştıklarında nefes nefeseydiler. Köy faresi korkudan bembeyaz kesilmişti. Bacakları titriyordu. Köy faresi arkadaşına döndü. "Bu kadar korku bana yeter. Zenginlik güzel ama can güvenliği olmadan hiçbir tadı yok." Şehirli fare kalması için ısrar etse de köy faresi kararını vermişti. Eşyalarını topladı ve hemen köyün yolunu tuttu. Kendi küçük, güvenli yuvasına döndüğünde derin bir nefes aldı. Meşe ağacının kokusu ona huzur veriyordu. Artık güvendeydi. Akşam yemeği için sakladığı kuru arpa tanelerini çıkardı. Şehirdeki pastalar kadar lezzetli değillerdi belki ama huzurluydu. Yemeğini korkusuzca, yavaş yavaş yerken şehirdeki o korku dolu anları düşündü. Kendi basit hayatının kıymetini anlamıştı. İşte o günden sonra köy faresi şunu hiç unutmadı. Korku içinde yenen baldan, huzur içinde yenen kuru ekmek çok daha tatlıdır.